Sevgili dostlar, insan bu dünyada kusurlu olduğunun farkına varırsa başkalarının kusurunu görmek gibi bir hastalığa düşmez. Kusur görmek bir hastalıktır. Böyle bir kendi kendine bir kibirdir. Kendini yukarıda gördüğünün ispatıdır. Başkalarının kusuru sizin farkınızı ortaya çıkarmak için vardır zaten. Elbette sizin de kusurlarınız, bizim de kusurlarımız var. Zira bu dünyada insanın aciz olduğunu bilmesi kadar büyük bir erdem yoktur. Eğer bu değer, bu bakış, bu düşünce sizde varsa üzerine alacağınız bütün bilgiler hazineniz olur. Ama her şey sizde var zannederseniz işte o zaman kayıp günüdür. O zaman artık asla ve asla sizin bilgiye açık olmadığınız ve bundan sonra gelecek olan bilgilerin de size ulaşmayacağınızın görüntüsüdür, vaziyetidir. Allah inşallah acziyetimizi, eksikliğimizi bilip üzerine her gün bir şeyler gerçekten koyabilmeyi hepimize nasip eylesin. Doğru sözlü olan, başkalarının bilgilerinden istifade etmek üzere insanların ne söylediğine dikkat eden, bugün acaba dışarıda insanlardan neler öğreneceğim acaba diyen, profesörü ya da en alt çalışan, en üst bilgili, en alt bilgi sahibi, kim olursa olsun dışarıdan gelecek bilgiye açık değilseniz, size gelecek olan haberlere kapalı iseniz, gerçekten bilgi size ulaşmaz. Önünüzde herkes giderken yol isteyene yol verirseniz, birazdan devam ettiğinizde size de yol verirler. Ahlakımızın bekçisi biz olalım. Başkasına fırsat bırakmayalım. Ama kendi ahlakını kendinden dinlemeyeceksin. Kendi ahlakını başkalarından dinleyeceksin. O zaman gerçek karakterinin ne olduğunun farkına varabilirsin. Allah inşallah edebiyle, ahlakıyla, söylemiyle, fiiliyle en güzel şekilde hayatını yaşayanlardan olmayı nasip eylesin hepimize. Aziz dostlar, kusuru bilmek, kusurun farkında olmak yeterli bir şey değil. Bunu düzeltmek. Çok dedikodu yapıyorsun diyorlarsa bir soralım kendimize. Bugün kimler hakkında konuştuk? Kimler için ne söyledik? Niye konuştuk? Ne oluyor ya? Başkasının arkasından konuşunca mutlu mu oluyorsunuz? Bu size ne kadar zevk veriyor? Hadi gelin bir dedikodu yapalım. Ne demek öyle bir dedikodu yapalım? Nasıl bir cümle? Bir de davetiye çıkarıyorsunuz. Olur mu öyle şey? Allah korusun. Dedikodu hastalığına bulaştığınızda başka bir belaya ihtiyacınız yok. Zira her gün sizi yerin dibine sokar. Her gün sizi hakkın ve halkın gözünde aşağı doğru indirir. Ne olur? Yapmayın ya. Ne olur Allah rızası için. Ben yapıyorsam arkadaşlarım bana söylesin. Bu kadar yayın yaptık. Yüzlerce paylaşımımız var sizlerle. Hiçbirisini ismen zikredip de dedikoduya mahal verecek şekilde konuştuğumu gördünüz mü? Belki aciz kalıp ağzımızdan birkaç çift laf çıkmış olabilir. Ama gerçekten kimsenin arkasından bile bile hususiyle konuşmamaya çalışıyorum. Efendim şöyle yaptılar, böyle yaptılar. Eğer arkadan konuşuyorlarsa gerçekten siz öndesiniz demektir. Konuşmuyorlarsa siz yoldasınız demektir. Demek ki hiç kimseye geçemiyorsunuz. Hiç kimse sizi lider, rehber, önder, örnek olarak göremiyor demektir. Bazen de akıl verirler insanlara. Senin yerinde olsaydım şöyle yapardım, böyle yapardım. Aslında senin yerin şuydu, sen şunu hak ediyordun bilmem ne. Sen de çalış, senin de olsun. Niye başkasının yeriyle, başkasının düşüncesiyle, başkasının kariyeriyle meşgul olup duruyorsun? Niye başkasının dosyasına bakıyorsun? Bu ne yapmış, ne yapacak diye. Kendi dosyana baksana. Kendi hayatını belirlesene.
Kendi dünyana dönsene. Lütfen. Başkalarının kaderi sizin kaderiniz değildir. Ama o sizin önünüze örnek olarak geldiyse mutlaka oradan çıkarılacak bir ders vardır. Arkasından konuşun diye değil. Ben olsam böyle yapmazdım diyesiniz diye değil. Derseniz yapmadan, bu duruma düşmeden bu dünyadan gitmezsiniz. Ahlak, edep yeterli değil. Tecrübe ve kilometre de şart. Tecrübe ve kilometreniz yoksa sınıfta kalmaya mahkumuz. Allah korusun. Kıymetli dostlar, bakın, insan gerçekten el alemi ayıplarıyla meşgul olursa bir insan unutmasın, başkası da onun ayıplarını başka yerde mutlaka konuşacaktır. Başkalarının ayıplarından, başkalarının kusurlarından kendinizi mahrum edin, bırakın. Çünkü yani insan dilini tutmayınca kusurları da ayıpları tamamı dilinden dökülür. Dilini tutarsa kusur ve ayıpları kendi iç dünyasında kalır. Ama bu demek değildir ki konuşmayın. Yani insanlara duygularınızı arz etmeyin değil. Fakat hep insanlara yükünüzü anlatmayın. Hep insanlara hayatınızdaki sizi üzen şeyleri anlatmayın. Biraz da güzel şeylerden bahsedin. Yük alan olmaya çalışın. Yük olan değil. Bir de insanların sanki derdi yokmuş gibi bütün dertlerinizi onlara anlatıyorsunuz. Onlar nereye boşaltacak bunu? Ya da hep siz dinliyorsunuz. Gelip size anlatıyorlar. Çöp tenekesi misiniz siz? Neden bu kadar kendinize zulmediyorsunuz? Bu bedenin, zihnin, kalbin bir istiyabı var. Kaldırma gücü var. Bunun fazlasını yüklediğinizde o insanın bedenine fazlaca yük bindirmiş olursunuz ki bu da ona zulm olur. Yapmayın. Yapmayın. Kusurları görmezden gelin ama kusurlarını gidermeye çalışın etrafınızın, arkadaşlarınızın. Arkadan orada burada konuşun diye değil. Bir insan bir işi çok güzel yaptığını zannediyor. Kendini de bir numara zannediyor. Olabilir. Çoğu insan böyle zannediyor. Belki biz de öyle zannediyoruz. Ama kendisinden daha iyi olan birisinin olabileceğini düşünmediği için o iş yaptırdığı insanlar bir başkasını tercih edince vay bizi yarı yolda koydu. Vay bizi böyle yaptı. Üstadım, her gün kendini yenileyeceksin. Biz alanımızda okulu bitirdik diye bu işin mezunuyuz, bir numarası biziz mi diyeceğiz? Hayır. Her geçen gün bir şey öğreneceğiz. Her bilginin üstüne bir bilgi katacağız ve güncel bilgiyi yakalayarak gönlümüzde yaşatacağız ve insanlarla bunu paylaşmaya başlayacağız. Başkasıyla paylaşmadığınız, başkasına vermediğiniz hiçbir bilgi sizde kalıcı olarak duramaz. Duramaz. Hayatımızda görüyoruz, ticaret de yapıyoruz biliyorsunuz. Bizimle çalışırken başkasıyla çalışmaya başladı. Kendini güncelleseydin güzel kardeşim. Güncelleseydin ve güncellediğin için de bizim hızımıza yetişseydin. Biz yukarı çıkmak istiyoruz. Sen olduğumuz yerde yürütmeye çalışıyorsun. Her gün aynı yemeği yiyor musun sen? Hayır. Aynı sistemle, aynı bakışla, aynı duyguyla, aynı yönelişle farklı bir şey çıkabilir mi insandan? Çıkmaz. Öyleyse her geçen gün çağın ihtiyaçlarına göre kendimizi güncelleyeceğiz. Bu kadar. Kendimizi değiştireceğiz demiyoruz. Güncelleyeceğiz. Güncellemek ne demek? Takvimler 2022'yi gösterdiğinde biz 2022'ye göre yaşıyor muyuz? 2022'nin ihtiyaçlarını bilerek ona göre planlama yapabiliyor muyuz? 2022'nin getirdiği bilgileri bugünün diliyle insanlarla paylaşabiliyor muyuz? Böyle. Kıymetli hocalarımız öyle derdi. Siz yeni mezunsunuz, siz bizden daha iyi bilirsiniz der. Bizimkiler eskide kaldı derlerdi. Büyüklük böyle bir şey. Ama yeni mezunlar da Hayat Üniversitesi'nde yol kat etmiş, tecrübe elde etmiş kıymetli insanların sözlerinden de istifade etmeliler. En azından tecrübeye saygı göstermek lazım. Kusuru gören, kusura takılan enaniyet duygusuna, kibir duygusuna, büyüklük duygusuna kendini kaptırır. Ama
kusuru görenler de dostsuz kalır. Onun için kusura bakmadan, kusuru görüp kusura aldırış etmeden, onların o kusuru gidermesi hususunda ezmeden, üzmeden onlara daha doğru davranış modellerini, daha güzel söylem biçimlerini uygulamalı olarak gösterdiğinizde karşınızdaki insanın daha da güzel olduğunu, daha da güzelleştiğini görürüz. İnşallah bu duygu, düşüncelerle kendimizi yeniden güncellemeyi, ıslah etmeyi, güzelleştirmeyi Mevlam nasip eylesin. Araba sohbetleri sizlerin duaları, sizlerin sualleri, sizlerin bizden beklentileri neticesinde gelişiyor. Aziz dostlar, inşallah hayırlara vesile oluruz. Allah sohbetimizi muhabbete evirsin. Güzelliklere hep beraber erişelim inşallah. Herkesin ve her şeyin sahibi Yüce Rahman'a emanet olun. Allah'a ısmarladık.